O çok küçük ve çok tatlı. Harika bir baba olacaksın. Gelecekteki çocuğumuz için en iyi baba olacağım. Bunu gerçekten çok istiyorum. Ben de bunu istiyorum. Bizim bir bebeğimiz olsun istiyorum. Alya ve Cihan Şimal'e bakmak için bir gece malikanede kalmak zorunda kalırlar. Cihan, emin olmasa da, deneyimden ziyade içgüdüsel olarak hareket ederek bebeği uyutmaya çalışır, Alya ise bunu izler, bebeğin yorgun olduğu ve başa çıkamayacağı anlaşılınca, Alya duruma el koyar ve çocuğu kolayca sakinleştirir. Şimdi Cihan onu izliyor ve bu görüntü, geleceğini onunla birlikte gördüğüne dair içsel hissini daha da güçlendiriyor. Çocuk uyuyakaldığında Cihan kendini tutmaz ve Alya'ya yaklaşarak ona sarılır ve şefkat gösterir. Sabah bu durumu dramatik bir şekilde değiştirir. Rahibe Meryem, hiçbir uyarı vermeden odaya girer ve bunun kazara bir hata olduğunu söyler. Bu olay Alya'da büyük bir rahatsızlığa neden olur, çünkü olanların tesadüf olduğuna inanmaz. Sadece çocuğun varlığı nedeniyle kendini tutar, ancak durumu hemen durdurur ve açık bir çatışmaya dönüşmesine izin vermez. Ona göre bu, malikanede kalmanın sürekli gerilim ve provokasyonlarla birlikte geldiğinin bir başka teyidi olur. Bu yüzden Alya dairesine dönmeye karar verir. Orada tekrar Engin ile karşılaşırlar, Engin ona yaklaşan ustalık sınıfını hatırlatır ve onu Denise ile birlikte davet eder. Alya çok önemsemeden kabul eder, ancak Cihan durumu farklı algılar. Yeni komşusuna olan güvensizliği artar ve onu daha dikkatli olmaya ikna etmeye çalışır. Ancak Alya Cihan'ın şüphelerini desteklemez, yine abarttığını ve olmayan bir tehdit gördüğünü düşünür. Bu arada Feyyaz'ın ortaya çıkmasıyla durum daha da karmaşıklaşır. Feyyaz Cihan ile iletişime geçer ve doğrudan Meryem'i korumayı bırakmasını talep eder. Tonu ve niyetleri tehdidin ciddiyeti konusunda hiçbir şüphe bırakmaz. Cihan bu koşulları kabul etmez, geri adım atmayacağını ve korkudan dolayı baskı uygulanmasına izin vermeyeceğini açıkça belirtir. Feyyaz şahsen ortaya çıkıp yollarını kestiğinde çatışma hızla açık bir aşamaya dönüşür. Tehditleri daha da belirginleşir ve artık sadece Meryem'i değil, Alya ve Deniz'i de ilgilendirir. Bu durum Alya'nın durum algısını kökten değiştirir, çünkü artık tehlike kişisel bir hal alır. Riskleri farklı şekilde değerlendirmeye başlar ve Meryem'e duyduğu sempatiye rağmen, oğlunun güvenliğinin en büyük endişesi olduğunu açıkça belirtir. Bundan sonra Cihan, daha güvenli olacağına inanarak çiftliğe dönmeyi teklif eder, ancak Alya Deniz'i Boran'a kaptırma ihtimalinden korktuğu için teklifi reddeder. Bu karar iki risk arasında denge kurmak ve kendisine daha az tehlikeli görünen seçeneği tercih etmek zorunda kaldığını gösterir. Sonuç olarak Cihan, Deniz'in velayetini Alya'ya geri verme gibi temel sorunu çözmeye daha da odaklanır. Bu sorunun istikrarsızlıklarının ve birçok tehdidin kaynağı olduğunu anlar. Bu faktörü mümkün olan en kısa sürede ortadan kaldırmak ve dışarıdan gelen sürekli baskı olmadan kendilerini güvende hissedebilecekleri koşulları yaratmak için eylemleri daha yoğun ve amaçlı hale gelir. Ana dikkat Cihan ve Alya'nın etrafındaki olaylara odaklanmışken, Boran Sadakat ile birlikte gölgede hareket ederek kendi stratejilerini yavaş yavaş uygulamaya koyuyorlar. Durumu kontrol altında tuttuklarından ve Cihan'ın sonunda Meryem ile evlenmeyi kabul etmeye zorlanacağı olayların gelişimini dayatabileceklerinden eminler. Eylemleri düşünceli ve tutarlı, koşulları, baskıyı ve zayıflıkları kullanarak istedikleri sonuca ulaşmaya çalışıyorlar. Aynı zamanda Cihan'ın niyetlerinin farkında olmakla kalmayıp, önceden hareket ederek kendi planını oluşturduğundan şüphelenmiyorlar. Onlarla hemen açıkça yüzleşmeye çalışmıyor. Aksine, sanki onlardan etkileniyormuş gibi durumu kendi tuzağına çekerek, doğru anda olayların gidişatını kendi lehine çevirmek için bekliyor. Bu arka plan karşısında Meryem'in davranışı daha önce oluşmuş olabilecek beklentilere uymuyor. Cihan için müdahale etmek veya savaşmak yerine, ölçülü ve rasyonel bir tavır sergiliyor. Öncelikleri diğer yöne kaymıştır, kendi güvenliğine odaklanmıştır ve yeni çatışmalara girmeden bu zor durumdan kurtulmayı amaçlamaktadır. Sonuç olarak pozisyonu olabildiğince pragmatik görünmektedir.
Cihan'ın yanında yer talep etmez, Alya için ek engeller yaratmaz. Sadece bu hikayeden nihayet kurtulabileceği anı bekler. Amacı geçmişle bağlantı kurmadan ve başkalarının çatışmalarına katılmadan, hayatlarını geride bırakıp ayrı bir şekilde yeni bir aşamaya başlamaktır. Olayların tamamı Cihan ve Alya arasındaki ilişkinin giderek daha olgun bir aşamaya geçtiğini, duyguların artık gerçeklikten ayrı var olmadığını, sürekli olarak dış koşullar tarafından sınandığını gösteriyor. Malikane'nin gergin ortamında bile, aralarında sakin ve doğal bir yakınlık anları ortaya çıkıyor. Bu da bağlarının sadece duygulara değil, aynı zamanda ortak bir gelecek vizyonuna da dayandığını gösteriyor. Çocukla olan sahneler, aile kurmaya yönelik içsel hazırlıklarını vurguluyor ve birlikte bir hayat planlayan bir çift olarak düşünmeye başladıklarının sembolü haline geliyor. Aynı zamanda yabancıların ve eski çatışmaların bulunduğu bir alana geri dönüş. Bu dengeyi anında bozuyor. Alya'nın Malikane'deki duruma verdiği tepki, gizli provokasyonlara ve gerilimlere artık tahammül etmeye hazır olmadığını ve kendini koruma kararının bilinçli bir adım olduğunu gösteriyor. Bu pozisyonunda bir değişikliğe işaret ediyor, artık koşullara uyum sağlamıyor, aksine kalmaya hazır olduğu sınırları kendisi belirliyor. Engin ve Cihan'ın kıskançlığıyla ilgili bölüm, aralarındaki karşılıklı duygulara rağmen içsel bir istikrarsızlığın hala var olduğunu vurguluyor. Alya gerçek tehditleri duygusal tepkilerden yavaş yavaş ayırırken, Cihan hala dürtüsel davranmaya devam ediyor ve bu da ek gerilim yaratıyor. Feyyaz'ın ortaya çıkışı, riskleri keskin bir şekilde artırıyor ve hikayeyi duygusal düzeyden gerçek tehlike düzlemine taşıyor. Malikane'ye geri dönmenin imkansızlığı durumu. Kahramanların kendilerini iki tehdit arasında bulduklarını ve ideal seçeneği değil, daha az tehlikeli olanı seçmek zorunda kaldıklarını gösteriyor. Sonuç olarak tüm bölümler Cihan ve Alya'nın bağlarını sorunların yokluğundan değil, tam tersine onları aşmalarından dolayı yavaş yavaş güçlendirdikleri gerçeğine odaklanıyor. İlişkileri daha bilinçli hale geliyor, ancak aynı zamanda dış tehditlerden daha büyük bir baskı altında kalıyor. Olayların daha da gelişmesi sadece duygularına değil, Cihan'ın nihayetinde kilit çatışmaları çözüp çözemeyeceğine ve geleceklerinin sürekli tehdit altında kalması için gerekli istikrarı sağlayıp sağlayamayacağına da bağlıdır.